Norveç'e hoş geldiniz. Bu manzara gerçek mi ya? Gördüklerimiz çizgi film gibi ülke yapmışlar. Norveç'teki bence en iyi tecrübelerden birini gösteriyorum size şu anda. Dünyanın en uzun tünelinden gidiyoruz. Örnek bir ülke yapmışlar resmen. Dünyanın en ikonik coffee shop'larından birinde olabiliriz. Sadece bir pizza yaklaşık olarak 21 euro. İlk defa hayatımda kendi kendine çim kesen bir robot görüyorum. Hiç bu kadar iyisini görmedim. Sizlere harika bir seyir diliyorum. Bana da şahane bir Norveç gezisi olsun. Başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Günaydınlar, ben Deniz Pehlivan. Dünya turumun Norveç ayağına hoş geldiniz. Şu anda Norveç'in fiyortlarının ama hangisi olduğunu bilmiyorum. Bir tanesinde köyün birinde uyandım. Buraya Oslo'dan geldik. Amacımız Flam'a kadar gidip o bütün fiyortları görüp Flam'da da dünyanın en iyi tren yolculuklarından birini deneyimlemek vardı. O kadar güzel yerler gördük, o kadar güzel manzaralar izledik ki dün saatlerce süren yolculukta sanki bir peri masalının içindeymişsin gibi hissediyoruz. Bugün de işte o tren yolculuğunun başlayacağı Flam kentine yakın bir yerdeki köyde, ki artık ismini söyleyeyim yeter. Otelin ismini bir önceki bölümde paylaşmıştım ama tam fiyordun ismini bilmiyordum. Bugün sabah öğrendim. Eidfjord diye geçiyor şu şekilde. Zaten bu ilk fiyortların başladığı yerdeki ilk fiyort diye biliniyor. Buradan da az sonra arabamıza bineceğiz. Böyle fiyortların kıyılarından böyle geze geze gideceğiz. Yolda yine hem bildiklerimi anlatacağım, hem rota önerileri yapacağım, hem de Flam tren biletini alırken size önereceğim bazı detaylar olacak. Onları söyleyeceğim. Yorgunum. Günlerdir yollardayım. Azerbaycan, Moldova derken şimdi Norveç'teyim. Ama heyecanlıyım. Çünkü şu ses var ya, şelaleler akıyor. Sesini duyuyor musunuz? İşte onun en büyüklerini görmeye gideceğiz bugün. O yüzden videonun sonuna kadar izleyeceğiniz harika bir bölüm olacaktır. Çok eminim. Çok heyecanlı olacaktır. Introda gördünüz. Sizler şimdi videoyu bir durdurun. Bir Denizciğim, iyi yolculuklar yorumlarınızı yazın yine algoritma için. İyi tatiller, Norveç ne kadar güzelmiş gibi. Ne artık yazarsanız benim için kabuldür. Yazmasanız da canınız sağ olsun. Biz de heyecanlı bir günü başlatalım artık. Ama önce size kahvaltıyı da göstermek istiyorum. Burada neler yiyorlar en azından bir gelmişken görün. O yüzden hanımlar beyler, sizlere harika bir seyir diliyorum. Bana da şahane bir Norveç gezisi olsun. Başlıyoruz. Gezimiz Aura Sebilon su arıtma cihazlarının desteğiyle başlıyor. Bakın otelin balkonundan sabah manzarayı gördünüz. Burası da kahvaltı yapacağımız yer. Yağmur yağmasın, başka hiçbir şey istemiyorum. Hava kapalı olabilir, yağmur yağdığında çok soğuk oluyor çünkü. Hadi gelin kahvaltıyı göstereyim şöyle bir. Birazdan sizlere dünyanın en iyi tren yolculuklarından bir tanesini göstereceğim. Ama isterseniz Kuzey Avrupa turu yaparak siz de rahat bir şekilde gezebilirsiniz. Nasıl mı? Hatırlar mısınız? Geçen senelerde sizlere Kuzey Avrupa turunda Norveç, İsveç, Litvanya gibi bir 6-7 tane çok güzel ülke göstermiştim. Ve bu geziyi Avrupa rüyasıyla yapmıştık. Bu gittiğimiz rotaların içerisinde Norveç de vardı. Yani birazdan bineceğimiz tren yolculuğunu Avrupa rüyasıyla siz de yapabilirsiniz. Hatta bununla beraber göreceğimiz birçok fiyort bölgelerini, köyleri, şelaleleri görebilirsiniz. Siz de benzer tura katılmak isterseniz açıklamaya bıraktığım web sitelerinden ulaşabilirsiniz. Bu yaptığım tren yolculuğu da yapabilirsiniz. Norveç'i de gezebilirsiniz. Bir de Avrupa rüyasında en sevdiğim şey, çok güzel otellerde kaldık. Uçakla gittik, böyle rahat rahat gezdik. Bu konuda da çok memnun kalmıştım. Kendileri de bana bu videomda sponsor oldular. Teşekkür ediyorum. Kendim de bizzat onlarla turlarına katılıp size videoyla da anlattığım için gönül rahatlığıyla öneririm. Detaylara açıklamadan bakarsınız. Hadi gelin gezimize kaldığımız yerden devam edelim. İnsanlar böyle aileleriyle gelmişler, doğanın keyfini çıkarıyorlar. Çok seviyorlarmış böyle gezmeyi Norveçlilerde ama çok turist de var. Bunların çoğu domuz. Kork yazıyor zaten. Şu füme somon. Burada peynirler var. Şöyle bakalım, şurada ekmek var. Bildiğiniz bizdeki gibi. Burada Serkan abi var. Günaydın abi. Heyecanlı mısın güneşli bir Norveç sabahı? Çok heyecanlı. Işıklar çok güzel. Yağmur yağmasın yeter. Ne abi, domuz mu? Kuru fasulyemiz var. Ha, onlar fasulye severler. Köfte o da, biliyor musun? Aynen. Sonra bak burası güzel. Şu ne? Patates. Patates tavası netsizi. Kapuska.
Burada sucuksuz yumurtamız yine. Yumurta. Bunlara şu sucuğu evet. Sucuk yok abi ama domuzlusu var ya, Domuzlusu salami var. gibi. Oo, Bak okey. yine üstüne Tamam, domuz evet, koymuş domuz mesela. var. Pankek. Var. En kötü bunu En yeriz. kötü bunu yeriz. Yo yiyeceğimiz şeyler var. Meyve de varmış Patates bak şurada. tavamız da var. Meyve suları da var. Üzümler bak, karpuzlar. Cornflakes corner şurası. peanut var. Şurada salata da yapabiliyorsun. Abi o kadar sessiz ki herkes. Abi şeyi fark ettin mi? Herkes böyle çok aşırı sessiz ya. Ya gençler de var. Bize gelmiyor. Bize gel. Biz biraz bağıran, çağıran, hareket eden insanları seviyoruz. Bunlar çok sessiz, çok Abi. efendi. Yollarda korna yok. Yollarda Yanlış bir yere geldik sandım ilk girdiğimizde. Meğer restoranmış. O kadar sessizdi arkadaşlar. Gerçekten ilginç. Kütüphane gibi içersin. Evet, kendime şöyle bir tabak yaptım bu şartlarda. En fazla bu kadar oluyor. Tabii gönül menemenler neler istese de buralarda kültür bu. Ama somonlar çok güzel ya. Dünyanın en büyük somon ihracatçısı. Serkan abi, somondan yesene bir ya. Gerçek somon böyle bir şey. Soslandırılmış şöyle bir patates yapmışlar. Güzel bu. İyi ya, aç kalmayacağız. Güzel bir kahvaltı bu. Ekmek de var. Daha ne olsun. Afiyet olsun. Birazdan Serkan abi İBS derim ki akşama kadar çok araba sürecek. Bugün yolumuz uzun. Ve hadi bakalım günümüz başlasın. Yine kadim dağlar bizi karşıladı. Bakar mısınız şuranın yüksekliğine? 1000 metre civarında hep böyle dağlar başlayacak. Bir yerde yemyeşil dağlar, aralarda göller ve kıyıdan kıyıyan gitmeye çalışan biz. Çok heyecanlıyım. Sadece şu yol manzaralarını izlemek için bile Norveç'e gelinir. Abi, Norveç'e geldiğimizi tek bir karede size kanıtlamak istiyorum. Dörtler falan değil. Çime basma, kovulacağız şimdi. Gel. Serkan abi, bunun evde çalışanını gördüm de çimde çalışanını ilk defa görüyorum. Kendi kendine çimi kesiyor. Hayır, bunu nasıl kodlamışlar ama, yani sınırı nasıl biliyor acaba? Betona çarpınca geri döneceğini nasıl biliyor? Gidip açıp bakalım mı? Biz bunun aynısını Konya'da yaptırırız. Türkiye'de var mı bilmiyorum ki ben. Tamam, kesiyor şimdi, bak gitti. Aynı şey gibi, evdeki robotlar gibi. Çok hızlı dolar mesela bunun haznesi. Bak bir de çapraz gidiyor, düz gitmiyor. belki içeride onu ezen veya Sıkıştıran mı, presleyen mi? presleyen bir şey vardı. Bilmiyorum, yorumlara yazın, ben ilk defa gördüm. Yani ilk defa hayatımda kendi kendine çim kesen bir robot görüyorum. Norveç'te varmış. Şu manzaraya karşı. Ve şu manzara. Orada manzara varmış orada. Şuna dalmışım. Evet, başlıyoruz. Şu dağların arkasına gideceğiz. Flamsba treniyle gezeceğiz. Tren bu dağların arkasındaki Flam deniz kasabasından. manzara. Hadi hazırız. İleriden gideceğiz abi. Köprü var ileride. Nereye Hadi. Ona bakmıyorum. Google Maps nereye götürürse oraya gidiyoruz. Şuradaki köprü var, çok büyük. Abi içindeyken anlamıyorsun, biliyor musun bazen? Ben mesela dönüyorum ya Türkiye'ye, videoları kurguluyoruz, bakıyorum. Ya diyorum, ben nereye gitmişim? Ama buradayken dedi çok anlayamıyorsun onu. Geldi bizim evlat. Kestiğini duyuyorsun zaten. Yapmış abi adamlar. Hadi gidelim. Abi bu adamın mesela evi mi acaba ya? Çok merak ediyorum ben bunu. Yoksa bir hani şey mi, deniz ticaret odası falan mı? I'm addicted to the love that you're giving. Every minute, every day I've been craving. I don't wanna get you out of my system. Şu anda Flam'a giderken yaklaşık 1 saat 15 dakikalık yolculuğumuz olacak. Yol boyunca çok sıradan bir manzara görüyorsunuz. Tvinde Fossen adındaki şelale. Hadi gelin altına kadar girelim. Şuradan yürümeye başlayacağız, gel. Harika. O kadar kudretli ki, büyük ki rüzgarı yüzünüze kadar geliyor. Ve bunun gibi ülkede binlerce, on binlerce şelale var. Bu sadece sıradan bir tanesi. Yol üstünde görebiliyorsun çünkü. Kamera çok ıslanacak. Burada bayağı uzaktayız. Yaklaştıkça o su partikülleri üstünüze düşmeye başlıyor. Yani sen de 60 metre, ben diyeyim 100 metre yüksekliği var. Şu anda debisi de gayet iyi. Tüm şartlar Norveç'te istediğimiz gibi. Hava hariç. Hadi gel. Abi bu ülkedeki su bitmez ya. Yani şu ülkedeki su biterse dünyada su biter. Yani her yerden şelale akıyor, her yerden su fışkırıyor, her yerde orman var, her yerde çimler düzenli. 1000 kilometreden fazla tünellerle ülkeyi bağlamışlar. Pırıl pırıl. Ya bir tane çöp gördün mü abi? Yanlışlıkla hani bir çubuk krakerinin poşeti düşer ya sokağa. Hani sigarayı falan geçtim, o bile yok. Çıldırılacak böyle örnek bir ülke yapmışlar resmen ve çok iyi de sürdürülebilir bir şekilde korumuşlar. Bunlar da ülkenin işte zenginliğinin en önemli örnekleri. Abi yaklaştıkça heybetini daha iyi anlıyorsun.
Norveç'e hoş geldiniz. Şu anda kameralar ıslanıyor ama yapacak bir şey yok. Bakın. Dibinden böyle görünüyor. Harika. Şu küçücük şeyle umarım sizlere görsel şölen de yaratabilmişizdir. Çünkü amacım hani o şelalenin güzelliğini hani aşağıdan bir yere kadar görebiliyorsun ama canlısını görmek o kadar keyifliydi ki drone'la biraz daha güzelleştirdiğimi düşünüyorum. Kaç gündür ne yollarda bunu taşıdım. Sonunda işe yaradı. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarda beklerim güzel desteklerinizi dostlar. Ben burayı çok beğendim. Daha önceden de gelmiştim. Burası Bergen ve Flam rotasında olduğu için turistlerin en çok uğradığı yerlerdendir. O yüzden böyle yol üstünde de olduğundan gelip güzel bir şelale görmek istiyorsanız iyi bir duraktır. Şimdi bir saat daha yolumuz var. Flam'a doğru gidiyoruz. Biletlerimizi dün almıştık. Çok güzel yine manzaralar göreceğiz yollarda. Ondan sonra bir saatlik tren yolculuğu yapacağız. Git gel şeklinde toplamda. Ama son kez şurayı bir göstereyim ha. Abi biz bundan çok görüyorduk ama çekemiyorduk ki hep yukarılardaydı. Ama bunu canlı canlı yakından size göstermiş oldum. Baksana şuna. Hadi devam. Burası abi işte İsviçre'nin şelaleli hali. Hani İsviçre'de biraz dağlar da o Alplerin o sivriliği, netliği daha güzeldir. Yeşillik ve şelale anlamında dünyanın en iyisi. Umarım sizler de beğeniyorsunuzdur ekranlarınızın başında. Çizgi film gibi ülke yapmışlar. Sürekli duruyoruz, sürekli şaşırıyoruz, sürekli farklı bir yer görüyoruz. Bakın dedik ki artık birinde duralım, hani size de gösterelim. Şu muhtemelen şu evin mi, otelin mi ne iskelesi. Buradan isterlerse tekneleriyle, kanolarıyla bu göllerde kafa dinleyip dolaşabiliyorlar. Hadi Serkan abi sen yüzeceğim diyordun. Ama bak bu çok net değil. Bu dağların başında buzul göller var. Onlar böyle içilebilir su gibi, cam gibi oluyor. Aa, manzara süper canım, buna bir şey diyen yok. Abi şurada bir dağın başında bir yerde bir ev vardı. Şurada. Ne yapıyorsun sen orada mesela? Orada yol bile yok. Nasıl o evi yaptın, nasıl yaşıyorsun değil mi? Bizim Rize taraflarında, Artvin taraflarındaki... Suya gireceğim ama havlu yok. Havlu abi, suya girilmez abi, çok soğuk. Baksana Ya ne montlayız soğuk ya. Ben Fethiye'de bile elimde İnsanlar yüzüyorum. kutuplarda giriyorlar ya. Giremeyecek. Şu an Soğuk değil. Şu an kameralar oynuyor. Yok kesinlikle değil dostlar. Baylar, Çok güzel. Bayanlar. Çok Bayanlar güzel. baylar kesinlikle bak su çok güzel. Şöyle bir yere arabamızı park ettik. Neden biliyor musunuz? Şunu gördüğümüz için. Yani sanırım Norveç'teki en fantastik, yani bir Game of Thrones sahnesi mi, bir Yüzüklerin Efendisi mi, bir film ya da dizinin içinde miyiz diyeceğim o set eğer kurulsaydı burası olabilirdi. Yukarıdan şelaleler üstünüze dökülüyor ve aşağıda böyle restoranlar var. Şu teknelerle de fiyort gezisi yapabiliyorsunuz. Şu an bir tanesi mesela yola çıktı. Biz kafemize gidip kahvemizi içelim. Abi ekrandaki inşallah gözümün gördüğünü ekranda izliyorlardır ya. Gerçekten rüya gibi. Beğendin mi kafeyi? Şu anda Norveç'in belki de dünyanın en ikonik coffee shop'larından birinde olabiliriz. Gel. Abi yüzün gülmeye başladı ya. Hayırdır? Bak şuradaki manzarayı da gör. Çok güzel. Ay Allah'ım sana şükürler olsun bunları yaşadığımız için ya. Gerçekten burası kafe kısmı. Rüya gibi ya. Şuraya bakar mısın ya? Üstüne de şelale dökülüyor yukarıdan.
Yani daha ne olsun? Kafenin şelalesi var. Daha ne olsun? Şey der misin Serkan abi? Hani bucket list oluyor ya insanların ölmeden önce. Norveç der misin? Kesinlikle dersin ya. Ya hem her türlü güzelliğin olduğu bir yer ya. İnşallah Allah sizlere de nasip etsin. Hayatınızda bir kere Norveç'i görün. Gerçekten hani o arabayı binip şöyle bir dolaşırsanız durmak zorunda kalınca o heyecanı hissedince ne demek istediğimizi anlayacaksınız. Ya. Bak yine gelirim diyorum. O kadar güzel. Her köşedeki güzelliği kaçırmamaktan dolayı yani ben herhalde şu anda mesela son 2 gündür hiç telefonla oynamadım. Bakmadık değil mi? Social medyaya hani çok kullanan bir insanım. Toplamda herhalde yarım saat kullanmadım yani. Aklınıza bile gelmiyor etrafa bakmaktan. Çünkü sağa bakıyorsun soldaki güzelliği kaçırıyorsun. Şelaleye bakıyorsun dağı kaçırıyorsun. Diyorsun ki sosyal medyanın kaçacağı yer mi var? Evet. Git tabiatın keyfini çıkartıyorsun. Şurada ateşi yakacaksın şimdi. Abi gel abi kahvemizi içelim biz. Daha neler göreceğiz. Bu da fiyortların tam başlangıç yerleri. Bundan sonraki manzaralar çok daha güzel olacak. Şimdi böyle bir yere oturduk. Kahve keyfi yapıyoruz fiyort manzarasına karşı. Geldiğimiz yerin ismi de şu. Belki bir gün gelirseniz Gudvangen adında bir yerdeyiz. Buradan da şuraya gidiyoruz. Gideceğimiz diğer yerin de ismi bu. Flam diye yazılıyor. Buradan işte o ünlü trene bineceğiz. Kahveyi falan böyle öğle enerjisi alıp sonra yola bir 25 dakikada devam edeceğiz. Harika. Yani şu ana kadar 32 diş gezdiğim nadir gezilerden biridir. Genelde bir abur cubur yani atıştırmalık bir tatlı ve kahveyi 10 euroya falan alıyorsunuz. Çok güzel abi. Ya bak Serkan abiyle şunu konuşuyoruz. Adamlar 60'larda 70'lerde petrolü buluyorlar. Yani 50 sene önce. Ya siz 50 yılda bu tünelleri nereden adam buldunuz? Hangi ekipmanı getirdiniz de yaptınız değil mi? Ucu bucağı yok ya. Ya az önceki gördüğünüz o kahve içtiğimiz yerdeki dağlar var ya, biz onun böyle yanından gideceğiz sandık. Meğer onun dağın içinden tünel sonuna kadar yapmışlar. Kilometrelerdir Bir de yoldayız. şöyle bir şey düşün, bu memlekette 10 ay boyunca kış var. Evet. Kar, kış. Nasıl çalıştınız, nasıl yaptınız? Ya biz yani buna inanamıyorsunuz. Bunu başarmak imkansız. Çünkü tabiatın şartlarının da bu kadar zor olduğu bir coğrafyada bütün ülkeyi tünel ağıyla bağlayamazsın ya. Hemen hemen dünyanın en uzun tünellerini yapıyorsun. Ne köprüden para alıyorsun, ne tünelden para alıyorsun. Hepsi bedava. Hepsi bedava. Paralı olanlar varmış, çok yeni yapılanlar. Özellikle çok böyle son yıllarda yapılıp parasını çıkarmayanların parasını alıyorlarmış. Sonra kendini finanse ettikten sonra o da ücretsiz oluyormuş. Norveç çıldırtır adamı. Yani Çıkın, resmen çıkın. hayaller diyarı gibi. Çıkın gelin. Flam'a gidiyoruz şu anda. Bu çok uzun bir tüneldi. O yüzden bir kere daha buna değinmek istedim. Ondan çıktık mesela. Güneşi biraz gördük. Yine bir başka tüneldeyiz. Yine bu da bir 15 dakika gider böyle. İşte dünyanın en ünlü trenlerinden bir tanesini görmeye geldik. Ve biz de bineceğiz birazdan. O tren bu tren işte. Flamsbana. Bu köy ülkenin en ünlü noktası olarak biliniyor. Özellikle birçok seyahat dergilerinde dünyada mutlaka görmeniz gereken yerlerden bir tanesi olarak geçer Flam. Ama buranın hikayesi aslında sadece köyün görsel güzelliği ya da fiyortların başladığı yer olmasından dolayı değil. Dünyanın en ünlü treni olan, bu ülke için söylüyorum, o yaklaşık 20 yıl önce falan öyle seçilmişti, Flamsbana'ya binmek. Bu tren hattını 1923 yılında yapmaya başlıyorlar. Elle 1940'a kadar sürüyor. Dünyanın en dik tren hatlarından bir tanesi olarak biliniyor. Yaklaşık 900 metreye çıkartıyor sizi. Şu an deniz seviyesindeyiz ve gidiş dönüş yolculukta 1 saat sürüyor. Bu tren biletini özellikle yoğun dönemlerde gelirseniz erken alın. Bununla beraber genelde gün içerisinde 2 saatte bir sefer oluyor. 1 saat çünkü sürüyor gitmesi. Yaklaşık olarak 900 metreyi çıkartırken bir şelale görüyorsunuz. Harika dağ manzaraları görüyorsunuz ve Norveç'teki en ünlü bu tecrübeyi yaşamış oluyorsun. Gelirseniz ve bu köye, kasabaya otellerde kalabiliyorsunuz. Şu anda yaz mevsiminde ve işte sonbahar başlarında genelde gecelik 300 ila 400 euro olur. Çok ünlü bir yer olduğu için ve dünyanın en büyük fiyort kruz gemileri de buradan kalkar. Aklınızda bulunsun. Çok da severim, çok da keyiflidir. Detayları da açıklamaya bırakacağım. Oradan bakın. Çünkü buraya gelirken bu adreslere ve konumlara ihtiyacınız olacak. Ben size gezdiğimiz yerleri liste olarak açıklamaya bırakayım. Oradan otelinden duraklarına kadar tek tek görün.
en azından bu yaptığım rotanın aynısını yapabilirsiniz. Çok küçük bir kasaba burası. Şimdi bu vadinin ortasında fiyortların başladığı yerde birazcık dolaşacağız. Trenin kalkmasına 1,5 saat var daha. Bak Serkan abi şuraya da küçük bir tane müze yapmışlar. Bunları gezebiliyoruz. Gel istersen gezelim bak. Bunların bir de maskotu falan var. Şu maskotları herhalde çocukları zamanında korkutmak için yapmışlar. Böyle burada alışveriş yapabiliyorsun. En ucuz Helly Hansen montlar burada abi. Gelmişken alabilirsin hediye. Bana bak. Ha dedin bak çıktı. Ne kadarmış gel bakalım. Abi 150 euro falan bak yaklaşık olarak. Çok çok daha pahalıdır yurt dışında. 2 sene önce biz buraya tur düzenlemiştik. Ben bir tura katılmıştım. Herkes çanta Helly Hansen aldı. Onlar biliyormuş. Ben de orada öğrenmiştim. Bunun pahalı bir marka olduğunu ve Türkiye'de çok pahalı olduğunu. Bak normalde 4000 küsürmüş burada bile. Burayı biraz duty free yeri gibi kullanıyorlar. Gemiler buradan kalkıyor ya. Evet doğrusu. O yüzden indirimli oluyor. Bak şu bilgi bile bir 100 eurosu var fayda olarak. Abi sen bunları var ya şu paralara hiçbir yerde alamazsın bak Serkan abi. Deneyelim onu. 12 olsa 40 euro şu. Bunu bir gün deneyelim. Şu mont 80 euro. Markalar var böyle bir dünya. Bakarsınız arkadaşlar ben elçiyim. Bana zeval Bakalım olmaz. içeride neler var. İçeri de bakalım. Çok seveceksin bu köyü abi güzeldir. Bunların troll işte simgesi sembolü böyle. Sembolü. Birazcık Viking birazcık Norveç havası katıp satıyorlar. Bak bu tam onların. Magnetleri. Hava güzelleşti şansımız hadi bakalım. Turumuz güzel olsun. Köyde dolaşmaya başladığınız zaman bakın şurada otel vardı. Şurası trenin kalkacağı yer birazdan. Burası turist merkezi içerisinde kafeterya, restoran, tuvalet ne ararsanız var. Burada outlet aynı zamanda yine restoranların olduğu bir cadde var. Şuradaki teknelerle bir fiyort turu yapabiliyorsunuz. Ve dünyanın dört bir yanından insan görüyorsun. Özellikle inanılmaz bir Çin, Hindistan turistleri gördüm. Buraya da gelmişler. Gelecekte her yerde göreceksiniz. Yani daha onlar yeni dünyaya açılıyorlar. Ben bunu hep gittiğim yerlerde söylerim. Geleceği ben doğuda görüyorum, batıda değil. O yüzden burada da birçok yere artık gelmeye başlamışlar. Şimdi Instagram'a da storyler atmaya başladım. Bakın bir hayalin peşinde hesabımdan takip edersiniz. Bu şekilde yazılıyor. Oradan bakarsınız. Köyün içinde birazcık daha dolaşacağız. Çok büyük bir köy değil zaten. Yarım saat sonra trenimiz kalkmaya başlayacak. Heyecan sardı. Ben dünya turlarımı falan bırakın. İlk bu işe başlarken işte Interrail öncesinde Work and Travel'la Amerika'ya gittim. Sonra Interrail yaptım. Buralara gezdim. Ya 13 sene falan olmuş. Ne ara 13 sene geçti hiçbir şey anlamadım. Çok hızlı geçmiş ömür ya. O yüzden bunu 35'lerde fark edince dedim ki ömür bu kadar hızlı geçiyor Deniz. Şurada böyle yaşayacağın kaç yazın, baharın kaldı. O yüzden şimdi çok daha dolu yaşamaya çalışıyorum. Gerçekten 20 ila 30'a kadarki süre bence en hızlısıydı. 30'lar biraz yavaşladı. Bakalım 40'lar nasıl olacak? Merakla bekliyoruz. Öyle bir içimi dökmek istedim. Burada fotoğraflarım varmış da benim. Onlara bakmıştım geçmişteki. Böyle anılarım canlandı. Burada köyün içerisinde bu şekilde ahşap yapılar ve çok sakin bir ortam sizleri karşılıyor. Çok bir şey yok ama asıl macera birazdan başlayacak. Norveç'e geldin, Oslo'yu falan geçtim. Kebabı falan da geçtim. Dönerine kadar var. Bak öyle hem de döner kebap. Ama Avrupa standartlarında yapıyorlar. Bildiğin lavaşa falan da sarıp yiyebiliyorsun. Şıvarma olarak da satılan modelleri var. Tabii o Arapların çıkarttığı bir sistem. Ama asıl döneri et olarak satıyorlar. Şıvarma yani tavuk olana da şıvarma olarak satıyorlar. Buraya kadar gelmişiz. Türk markası. Değiller mi? Çalışanlar Türk olmayabilir ama Ö var abi. Aa evet. Yani Ö varsa Türktür. Evet. Oradan anlayabiliyoruz markaları. Tren kalkacak birazdan. Böyle köyün içerisinden dolaşıyoruz. Hadi bakalım. Tren artık 15 dakikaya kalkıyor. Biletlerimizi aldık. QR kodlarıyla biniş yapabiliyormuşuz. Onu öğrenmiş olduk. Şöyle vereyim. Hello. Hello. Round trip, okay. Same train, Thank you. same train up and Haydi bakalım. Abi öyle şeyler göreceğiz ki yani ben bunu daha önceden de yaptım. Böyle fiyortların tepesine çıkacağız. Yukarıda Şelaleler 900 göreceğiz. metre şelale göreceğiz ve orada bir Norveçli Dağ kız şarkı manzaraları. söyleyecek. Ol. Hazır ol. Hazırız. En iyisi olana kadar şu anda Dünyanın en iyisi. herhalde en iyi tren gezilerinden Bir birisi. tanesi. Yani daha iyisi yapılana kadar en iyisi bu. Hadi başlıyoruz. Hadi bak. İsmi de şu. Flamsbana. Trene mi binelim? Bence binelim. Oo, içerisi çok şık abi. Bakar mısın? Cam kenarı kapmamız lazım. Gel. O içerideki harika bir nostaljik ortamı sağlamışlar. Görüyor musunuz? Tavandaki ahşap dekorasyonu, koltukların renkleri olsun.
Böyle bir eski tren bu. Gidelim. Cam kenarı arıyorum. Tren kalktı. Şimdi yolculuğumuz başlıyor. İşte tam bu açı en ünlü Norveç manzaralarından biri. Aa, çok iyi. Yukarıdan şu an en net şelale manzarasını gördük sanırım. Pencereye açılan bir yer bulmuş Serkan abi, kaçak girmiş. Her an kovulabiliriz. Kaçak yapın. Abi şu an Türkiye'de bizi bekliyor insanlar bunu izlemek için. Harika bir görüntü var. Çok iyi ya. Oo, şimdi bunun dönüşü de güzel oluyor abi. Evet. Aa. Abi bu manzara gerçek mi ya? Gördüklerimiz. Rüya gibi. En yukarıya doğru tırmanıyoruz. 900 metreye kadar çıkacağız. Ve bunu 1920'lerden 40'lara kadar elle yapmışlar. 20'den fazla tüneli. Aşağıda insanları görüyorsunuz. Bisikletleriyle yürüyüş yapanlar da var, aynı zamanda dolaşıyorlar. Şahane bir tabiat. Şelaleler daha çok artmaya başladı. Buzulların erimesiyle oluşuyor daha çok bunlar. Ama tabii yağmurun da etkisi var, ama bulunduğumuz yerde daha çok buzullar var. İnsanların yaşadıkları yere bakın, şurada yaşıyor. Ne yapıyorsunuz orada? Vallahi kolumu hafiften çıkardım. İnşallah çarpmam, çünkü şimdi birazdan dönmeye başlayacak. Serkan abi dönmeye başladı. Çek yapıştır. Abi çizgi film gibi burası ya. Başka tren karşımızdan geldi. Bir 5-10 dakika bekledik. Şimdi devam ediyoruz. Daha da yukarıya çıkmaya başladık. Zirvelere doğru çıkıyoruz ha. Zirveleri severiz. Adam gel peşimden dedi. Sanırım şelale durağına geldik. Evet, burası. Ya düşünebiliyor musunuz? Deniz seviyesinden sizi bu trenle alıyorlar. Böyle bir şelaleye getiriyorlar. En ünlü şov başlıyor. Şimdi bir Norveçli kadın burada canlı müzik şovu yapacak. Bakın şurada. Hem çok soğuk hem çok ıslandım. Ama harika bir gösteriydi. Ama yani bunu yaşamak güzeldi. Çok güzel, inanılmaz bir deneyim. Güzel bir deneyimdi ya. Norveç'teki bence en iyi tecrübelerden birini gösteriyorum size şu anda. Tren rotası çok iyiydi. Çok. Tren çok zevkli. Buradaki show çok iyiydi. Harikaydı. Devam. Mirdal kasabasına kadar devam. Neler bekliyor göreceğiz. Devam ki. Buradan ayrılıyoruz. Çok güzeldi ama. En yukarıya kadar çıktık. Çok güzel evler başladı, baksanıza. 768 metreye gelmişiz. İsterseniz bu rotanın arasında parça parça biletler de alabiliyorsunuz. Geleceğiniz yer kadar yer bulabilirseniz ve yürüyüş yapabiliyorsunuz. Burada yaşayan insanlar da mesela böyle bilet alıyor ya da yürüyüş yapmaya gelenler. Ama turistik olarak en çok yapılan hat Myrdal'a kadar gidip geri dönmek. Artık son durağa gelirken trenimizin iç manzarasını bir kere daha görün, işte böyleydi. Çok nostaljik.
son durağa geldik. Şu anda Mirdal'dayız. İsterseniz buradan diğer büyük şehir Bergen'e trenlerle gidebiliyorsunuz ama biz bununla geri döneceğiz. Harika bir tecrübeydi. Bir gün olur da Norveç'e gelirseniz bunu yapmadan dönmeyin. Deniz Pehlivan tavsiyesidir. Evet, geldik, şu an zirvedeyiz. Buzlar ve karları görüyor musunuz? Aslında o tepelerde yürüyüş yapılıyormuş. En güzel zaman Haziran sonu Temmuz başı falanmış. Aklınızda bulunsun. Tren aynı rotadan geri dönecek. 10 dakika falan burada bir bakınıyorsunuz etrafa, o kadar. Çok güzel. Yine dönüşte de çok çekim yapmayacağım ama yolculuğun keyfini ben birazcık çıkarmak istiyordum. Bir kez daha yapmış olduk, nasip oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yorumlara yazarsınız. Hadi bakalım, aşağı iniyoruz şimdi de. İsviçre'de trene bindim. Avusturya'da bindim. Çek Cumhuriyeti'nde bindim. Hollanda'da bindim. Avrupa'da trenle gezmediğim, Japonya, Kore dahil çok az yer kalmıştır. Hepsine bindim. Kesinlikle dünyada gördüğüm en iyi ilk 5 tren yolculuğundan bir tanesiydi. Vay be. Verdiğimiz her kuruş, her kron helali hoş olsun. Hizmet de güzeldi, rota da güzeldi, hava da güzeldi. Ben yine bir kere daha tatmin oldum. Sen de ilk defa Hiç deneyimledin. kasıntı da değillerdi. Camı açıyorduk, dışarıya çıkıyorduk, geliyorduk, gidiyorduk, her şeyi yaptırıyorlardı. Hiçbir şeye karışmadılar. Serbesttik yani, Serbestti bayağı o yani, konuda da bayağı. hiç Evet. o yasak bu yasak demiyorlar. Tabii ki tedbiri elden bırakmayın siz. Çünkü hani bir anda camdan elinizi çıkartırsanız çarpabilir. Ben bu uyarımı da yapmış olayım. Sri Lanka'da falan da bunu anlatmıştım ve bir hafta sonra biri ölmüştü, turist. Ne yazık ki bunlara dikkat etmek lazım. O yüzden bilinçli bir şekilde fotoğraf, video çekmek lazım. Çok zevkliydi. Hoşça kal. Flamsbana. Bir daha ne zaman geliriz bilmiyoruz artık ama keyifliydi. Acıktık. Şimdi buradan başka bir yere gidiyoruz. Yine yolculuk yapacağız. Çünkü benim de daha önce hiç gitmediğim, Serkan abi de Instagram'da görmüş. Oraları, o köyleri de gezelim dedi. Yani rotamız orası olacak. Kuzeye doğru gidiyoruz şu an. Bak yine söylüyorum, 9'a kadar otel ve yeme içme işini halletmemiz lazım. Her yer kapanıyor ve yer bulamıyoruz. Ve inanılmaz pahalı otellerde. Saatimiz kaç? Aa, 5-4 saatimiz var. Evet. Ama artık acıktık, bir şeyler Acıktık. yememiz lazım. Hadi yine yolculuk başlıyor. Yemek yemeye geldik. Bir restoran bulduk. Puanları falan da güzel. Bir de yağmur da başladı. O yüzden bir karnımızı doyurup yola çıkalım dedik. Şu taraflardaydık az önce. Şimdi gölün diğer tarafına geçtik, fiyordun. Restoran da şurası. Dinmiyor. Akşam 3'ten sonra dinmiyor. Bıraktık artık. Şöyle ahşaptan yapılmış bir bina. Oh, içerisi sıcacık. Hello. Norveç'in ne kadar pahalı bir yer olduğunu size tek bir menüde göstermek istiyorum. Menü genelde zaten bu şekilde oluyor. Burada böyle gidip de sayfalarca menü göremiyorsunuz. Standart yemekleri yediriyorlar. Ve sadece bir pizza 250 kron. Yani 1 euro 12 ise yaklaşık olarak 21 euro. Bir kola 50 kron. 4-5 eurodan aşağı kola içemiyorsunuz. Herhangi bir shot, tequila mesela ya da Jägermeister bile 140 kron. Yani 13 euro falan. Dünyada gittiğim en pahalı ülke burası olabilir. Ve sıradan bir restorandayım, yani fine dining restorana gitmedim. Pizza söyledik. Fotoğraflara baktığımızda en iyi pizza görünüyordu. Bir de çoğu bölgede böyle rahat restoran bulamıyorsun. O yüzden ne bulduysak onu yiyeceğiz. Kocaman birer pizza söylemiş olduk abi. Afiyet olsun. Bugünkü istikakımızda Norveç şartlarında bu varmış. Abi şehirde olsak restoran bulmak kolay da şu an dağlarda, köylerdeyiz hep. İtalyan usulü yapmış. Ya İtalya'da değiliz ki ama. Dağdayım ben şu an, Norveç'te. Hazır değil, sıcacık yapmışlar. Çok güzel. Bir şey değil mi? Gayet iyi abi. Güzel mi? Aha. Sonra yine yollar bizimdir. Daha çok gideceğimiz yer var. Enerjiyi alalım. Şu anda dünyanın en uzun tünelinden gidiyoruz. Laerdalsvagen adında bir tünel burası. Flam'dan yola çıktık ve Laerdalsal'a gidiyoruz. Dedik ki, ya Serkan abi, bu yol niye bitmiyor? Abi bir araştırdım. Bakın ChatGPT'ye de sordum. Şu anda dünyanın en uzun tüneliymiş burası. 25 kilometre. 2 gün sonra ÖSS'de çıkarsa bana teşekkür edin. 25 Kilometre. Hatta Serkan abi dedi ki, ya Deniz dedi, bir taraf 19 bir taraf 6 dedi. Kilometre değildir galiba bu dedi. Bir baktık gerçekten de. Şu anda 25 kilometrelik dünyanın en uzun tünelinden geçmenin paylaşımını sizlerle Ve şöyle yapıyorum. ara sırada böyle mor ışıklarla demeler yapıyorlar. Mavi Genelde mor ışıklarla. İnsanlar sıkılmasın diye mavi mor ışık. Yoksa dalıyorsun Büyük ki. ihtimal, evet. Karanlığa gidiyorsun gibi. Ya tünel dediğin 800 metre olur, 1 kilometre olur. 25 kilometreyi Nasıl nasıl yaptın be yaptın arkadaş? Artık şaşırmaktan bir hal olduk. Serkan abinin bahsettiği ışıklı bölgelerde bunlar. Çok güzel. Şunu yapsın 50 kilometre gideyim. Abi
Bir de bu kadar zor coğrafyada gerçekten inanılmaz ya. Büyük başarı ya. Bir ana karada değiliz. Bunlar birer fiyortların uçları, adalar. Hatta belli yerlerde teknelerle, feribotlarla geçiyorsunuz. O bütün ulaşım ağını çok küçük görünse bile o kadar çok yol ve tünel var ki burada saatler sürüyor gitmesi. Ve bunu bu kadar zor 10 ay kışın olduğu yerde, bu kadar zor doğanın olduğu yerde, aynı zamanda dağlar çünkü yamaçlar her yer. Nasıl yaptınız ya? Bir de Norveç'te işçiyi nereden buldun? İşçiyi de nereden buldun 70'lerde 80'lerden itibaren? İnanılmaz. Akıl sır ercek gibi değil. Çok yani muadilini hiçbir yerde görmedim. O yüzden bu şaşkınlığımı sizlerle de paylaşıyorum. Feribota da binebilirsek yolculuğun devamını anlatacağım. Çünkü birazcık şansımızı zorluyoruz gibi geldi bize. Devam. Hadi bakalım feribota geldik. Songdal adında bir yerden kalkacak feribot. Şu karşıya geçeceğiz. Şuradaki yere. Oradan sonra artık yine tünellerle devam. Bu da bedavaysa gerçekten Norveç'e başbakanı çağırır. taşınacağız. Bakalım yeşil oldu. Aa vallahi yeşil oldu. Dur bakayım. Norveç'e taşınacağız. Bu bedava olamaz Serkan abi. İmkansız ya. Bak selam bile aldı. Selam bile verdi. Allah Allah. Norveç'e taşınıyoruz. Ulan ben New York'ta arkadaş. Şu modern sisteme bak ya. Her şey tıkır tıkır yemin ederim var ya. Feribotun temizliğine bak ya. Ben en son burada öten bir sistem var ya olan. Ondan çekiyordur ya. Bu bedava olamaz ya. Son 5-6 yıldır seyahat yapan bir insanım. Daha çok geziyorum. Bu Norveç kadar şaşırdığım başka bir ülke olmadı. Değil mi? Bir şey demeyeceğim ya. Yoruma yazın gerçekten. Caydık artık. Neye şaşıracağımıza caydık. Yemeğe pahalı. Onun haricinde her şey güzel oluyor. Evet, gerçekten öyle ama. Şu anda bu feribot çalışıyor ve biz kalktığımızı dahi ne sesli ne hareket olarak hissetmedik. Gidiyoruz abi şu an bak. Aa vallahi hareket ediyoruz şu an. Hiçbir şey hissetmiyorsun. Nasıl olabiliyor bu? Bu da mı elektrikli acaba? Elektrikli sıfır karbon bunlar. Evet belli abi. Çünkü engine çalışmıyor. Engine Evet. çalışsa fark ederiz. Çünkü bütün bu gölleri sıfır karbonda, yani artık korumak için ellerinden gelen tüm seferberliği yapıyorlar. Doğayı kirletmemek için. Buna da şaşırdık. Bir şey daha eklendi Norveç'te. Dünyanın en büyük petrol üreticisi ülkesi kendi feribotlarında tamamen elektriğe geçmiş. Manzaralar bunlar. Fiyortları görüyorsunuz işte. Şimdi karşıya doğru geçiyoruz. Çok güzel manzaralar görerek. Şu dağların içinden nasıl geldik? Abi çok fantastik. 25 kilometrelik dağlardan geldik. Çok fantastikti ya bu yolculuk. Geldik. Şimdi bakar mısınız? Buraya yanaşacak feribot. Şuradaki direkt tünelden, dağların altından başka yerden çıkacağız. Tüneller diyarı değil mi? Söylediğim kadar yok mu? Ben mi abartıyorum? Görmedim yani, bu kadar iyi sistemin olduğu bir yer görmedim. Belki de onun şaşkınlığını yaşıyorum. Devam. Bak feribottan iniyorsun. Direkt tünelden seni fiyortların altından başka bir yere götürüyorlar. Bahsettiğim sistem buydu. Çıldırmışlar ya. Bak girdik tünele şimdi. İnanılmaz. Devam abi. Otelimize gidiyoruz. Şu anda böyle bir şeye geldik. Hava bu. Yukarısı şöyle görünüyor. Ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum ama keşke hava açık olsa, aydınlık olsa. Bu kadar yakından bir buzulu hiçbir yerde neredeyse görmedim. Ve erimiş hale bakar mısınız? Her yerden şelaleler akıyor. Sanki üstüne dökülüyormuş gibi. Bak şurada var 5 tane. Şurada var 10 tane. Şurada var 30-40 tane. Hayatımda hiç bu kadar iyisini görmedim. İlk defa bunu görüyorum. Az önce buzullara kadar böyle gittik koştuk yolla. Saçma sapan fotoğraflar paylaştık Instagram'da. Şu an donuyoruz. Ama inanılmaz bir tecrübe. Ben bu anı hayatım boyunca unutmayacağım. Gerçekten kahkaha attım. Çok güzel. Hava yani çok farklıydık ya. Yani çok iyiydi ya gerçekten. Bu yolculuğun gerçekten en kıymetlisi. 3-4 gündür geziyorum buraları ve net şekilde söyleyeceğim şey, hiç bilmeden akşamüstü gördüğümüz o buzullardı.
Ve bugünden itibaren yani sizler bir sonraki bölümde işte bu coğrafyada benim de daha önce Norveç'te hiç gelmediğim yerleri izleyeceksiniz. Hani hep videonun başında diyordum ya, bu sefer gitmediğim ve birçok Türkiye'de de az bilinen yerleri size anlatacağım diyordum. İşte o geziler artık bundan sonra başlıyor. Şimdi artık dinleneceğim. Rotayı 3 aşağı 5 yukarı sizlere anlattım ama gerçekten hayatımda bu kadar çığlık çığlığa kaldığım çok az gezilerden bir tanesini akşamüstü gördünüz. Yağmur yağdı, üşüdük. Hala bak saçlar falan da darmadağın. Bir duş alacağız. Yarına hazırlanacağız. Bu videoların yedekleri alınacak ve yeni bir günle, artık yeni bir yolculukla sizlere bir merhaba diye olacağım sonraki bölümde. O yüzden şu ana kadar videoyu beğenmişseniz yorumlarınızı lütfen eksik etmeyin. Hem algoritma hem de desteklemek için YouTube böyle çalışıyor biliyorsunuz. Hem de gördüğünüz yerlerde beğendiğiniz sizin şahsi yorumlarınız varsa onları da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ben yine söylüyorum, dünyada doğal olarak gittiğim en iyi ülkelerden bir tanesini size gösteriyorum. Ve aynı zamanda ülkede güzel bulduğum şeyleri de videoda anlatıyorum. Umarım sizlere de ilham olmuştur. Haberdar olmadığınız yerlerden de haberdar olmuşsunuzdur. Çok yorgunum. Artık videoyu kapatacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde Norveç'ten kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoşçakalın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.